Merhabalar arkadaşlar, mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pamuk gibi yumuşacık, tel tel ayrılan muhteşem bir katmer tarifiyle geldim. Biraz rahatsızım arkadaşlar, sesimden dolayı şimdiden affınıza sığınıyorum. Lafı daha fazla uzatmadan katmer tarifime geçiyorum. Bakalım sizler de beğenecek misiniz? Yoğurma kabımın içerisine toplamda klasik su bardaklarıyla 7 su bardağı unumu alıyorum. Üzerine aynı su bardağıyla bir bardak süt ve bir bardak yoğurdumu ilave ediyorum. Benim kullandığım yoğurdum ev yapımı arkadaşlar. Sulu tarafından ekledim. Yarım çay bardağı sıvı yağımı da ekliyorum. 1,5 tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Ve bu şekilde dolu dolu bir tatlı kaşığı mayamı da ekledikten sonra yoğurma işlemine başlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi mayamı bir paket eklemedim arkadaşlar. Sadece bir tatlı kaşığı ekledim. Bütün malzemelerimi güzelce karıştırıyorum ve azar azar kontrollü bir şekilde ılık suyumu ilave ederek güzel bir hamur yoğuracağım. Suyumuzu azar azar ilave edelim arkadaşlar. Su miktarı vermedim. Göz kararı suyumu ekleyerek güzel bir hamur olana kadar yoğurma işlemine başlıyorum. Öncelikle spatula ile karıştırmış olduğum hamurumu daha sonrasında elimle yoğurma işlemine devam ediyorum. Şekilde görmüş olduğunuz gibi ele yapışan pamuk yumuşaklığında bir hamur olmasına özen gösterelim. Hamurumuz ne çok sert ne de çok yumuşak olsun. Bu şekilde çay bardağının dibinde kalan yağımı üzerine gezdiriyorum. Üzerini kapatıp 10-15 dakika dinlendireceğim arkadaşlar. Mayalama işlemi yapmıyorum. Evet, 10-15 dakika dinlendirmiş olduğum hamurumu toparlıyorum. Şöyle bir havasını çıkarttıktan sonra tezgahıma alıyorum. Tekrardan şöyle bir toparlamış olduğum hamurumdan parçalar koparıp avuç içi büyüklüğünde bezeler oluşturacağım. Öncesinde böyle gelişigüzel kesiyorum. Sonrasında avuç içi büyüklüğünde olacak şekilde bezelerimi yapıyorum. Tabii ben avuç içi büyüklüğünde diyorum ama iki bezemizi bir açacağımız için tavanınızın büyüklüğüne küçüklüğüne göre bezeleri küçük ya da daha büyük yapabilirsiniz. Gerçekten kat kat kabaran, pul pul dağılan muhteşem bir tarif oldu. Özellikle ben bu tarifi kahvaltı sofralarına çok yakıştırıyorum. Hatta Ramazan aylarında sahurda da çok güzel olur. Evet, bu şekilde yapmış olduğum bezelerimi alıyorum. Hiç bekleme yapmadan ilk almış olduğum bezeden başlayarak açma işlemine başlıyorum. Evet arkadaşlar, siz videomu izlerken benim de sizden ufacık bir ricam olacak. Sizinle ilk defa bu videoda karşılaşıyorsak bu ve bunun gibi güzel tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve yepyeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen. Videomun yorumlar kısmına tarifimle ve kanalımla alakalı görüş ve düşüncelerinizi bildiren yorumlarınızı bekliyorum. Kanalımı büyütüp çok güzel bir yerlere gelmek adına sizin desteklerinize çok ihtiyacım var. Ve ben sizin destekleriniz sayesinde kanalımın çok güzel bir yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Ayrıca beğenmiş olduğunuz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan dostlarınızla ve arkadaşlarınızla da paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, ben sizinle sohbet ederken bu esnada hamurlarımı açtım. Görmüş olduğunuz gibi yuvarlak tepsi boyutundalar. Aralarına sürmek için 150 gram kadar tereyağımı yarım çay bardağı sıvı yağ ile hafiften erittim arkadaşlar. Açmış olduğum yufkamın her tarafına gelecek şekilde güzelce yağlıyorum. Tekrardan katlamış olduğum bölümlerine tekrardan eritmiş olduğum yağımdan sürüyorum. Kat kat kabarması için bu şekilde her tarafını yağlamaya özen gösterelim. Tekrardan gözleme yapar gibi katlıyorum ve her katına bu şekilde yağımdan güzelce sürüyorum. Bu şekilde yağlamış olduğum hamurumu kenara alıyorum. İşlemime ikinci yufkayla devam ediyorum. Her tarafını güzelce yağladıktan sonra bu önceden katlamış olduğum hamuru tam ortasına gelecek şekilde yerleştiriyorum. Ve şekilde görüldüğü gibi yine altta kalan yufkamı her katına yağlamak şartıyla bu şekilde katlıyorum. Bütün hamurlarım bitene kadar bu işleme devam ediyorum.
Gerçekten yapılışıyla, lezzetiyle, görüntüsüyle muhteşem bir tarif olduğunu düşünüyorum. İnşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız. Şayet bu tarifimi denerseniz videomun yorumlar kısmından lütfen benimle paylaşın. Gerçekten çok güvenmiş olduğum muhteşem bir tarif. Bütün hamurlarımı aynı şekilde yağlama işlemi yapıyorum. Katlamış olduğum hamurlarımı dolapta bekletiyorum. Vaktiniz varsa buzdolabının normal kısmında 15-20 dakika bekletebilirsiniz. Şayet vaktiniz yoksa buzluk kısmında 4-5 dakika beklettiğiniz zaman hemen içindeki yağ donacaktır arkadaşlar. İçindeki yağ donduğu zaman da daha kolay bir şekilde açılacaktır. Evet, bütün hamurlarıma aynı işlemi uyguluyorum. Buzdolabıma donmaya bırakıyorum. Ben bu tarifimde 7 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Daha fazla yapmak isterseniz malzeme listemizi katlarıyla azaltıp çoğaltabilirsiniz. Evet, görmüş olduğunuz gibi gözlemelerimizin içerisindeki yağ dondu. Ara katlarının kaybolmaması için öncelikle oklavayla böyle basa uyguladım. Sonrasında açma işlemine devam ediyorum. Katmerlerimizin her tarafının eşit kalınlıkta olmasına dikkat edelim. Bütün katmerlerimi bu şekilde açıp bir sofra bezinin üzerine alıyorum. Üzerinin kurumaması için üzerine tekrardan bir bez örtüyorum. Ve açma işlemim bittikten sonra uygun bir tavayı ocağıma aldım. Isıtmış olduğum tavamda her tarafını güzelce yağlayarak gözlemelerimi pişiriyorum. Burasını çok hızlı geçtim arkadaşlar. Bildiğimiz klasik gözleme pişirme yöntemi. Videomu daha fazla uzun tutup sizi bunaltmamak adına buraları hızlı geçtim. Gözlemelerimi pişirirken sıvı yağdan yardım alarak bu şekilde her tarafını yağlıyorum. Ben pişirirken margarin ya da tereyağı kullanmıyorum. Gerçekten çok yanıyor, çok duman oluyor arkadaşlar. O yüzden sadece sıvı yağ sürüyorum üzerine. Bütün gözlemelerimi bu şekilde pişiriyorum ve bir sofra bezinin arasına alıp üzerini kapatıyorum. Evet, bu katmerlerimizi yapıp hemen tüketebileceğimiz gibi bol bol yapıp buzlukta muhafaza edip istediğimiz zaman çıkarıp ısıtıp taze yapılmış gibi de kullanabiliriz. Gerçekten çok güzel ve de çok lezzetli. Bayatladıkça lezzetine lezzet katan muhteşem bir tarif oldu. Evet, bu şekilde bütün katmerlerimi pişirdim. İlk sıcaklığı geçti. Toplamda 12 adet beze oluşturdum. Oluşturmuş olduğum bezelerden de 6 adet görmüş olduğunuz gibi katmerlerimi yaptım. Evet, şu şekilde katmerlerimin son halini iç dokusunda sizlere gösteriyorum ve veda ediyorum. Bir videomun daha sonuna geldim. Şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.